Cenaze namazı kılınırken Teşvikiye Camisi'nin avlusunda büyük kalabalıklar yoktu. Oysa o bir dönem milyonların sevgilisiydi. Tabutunun başında sadece birkaç eski dostu vardı. Nuri Alço, Serpil Çakmaklı ve gözü yaşlı kızı Gizem'le eski eşi Selma Süzel. Türk sinemasının en güleç yüzlü adamı neden son yolculuğuna bu kadar yalnız uğurlandı? Bir zamanlar posterleri duvarları süsleyen o yakışıklı delikanlı nasıl oldu da hem hastalığın hem de iflasın pençesinde kimsesiz kaldı? Ve en önemlisi vefatından hemen önce sayıklarcasına bahsettiği o son film projesi neydi acaba? Bir dönem Yeşilçam'a damga vurmuş o neşeli ve yakışıklı delikanlının Mahmut Tekimoğlu'nun hikayesini merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Mahmut Tekimoğlu 25 Ekim 1955 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Orta halli bir ailenin en küçük erkek çocuğuydu. Genç yaşlarda taşı toprağı altın diyerek İstanbul'un yolunu tuttu ve Fındıkzade'de abisinin işlettiği tuhafiye dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı. O kadar yakışıklı ve o kadar sıcak bir gülüşü vardı ki mahalleli dükkana alışverişten çok bu güler yüzlü çocuğu görmeye geliyordu. Ama Mahmut'un aklı da başka yerlerdeydi. Bir yaz günü işe giderken duvarda gördüğü bir ilan hayatının akışını sonsuza dek değiştirecekti. Peki Ses dergisinin o meşhur yarışmasına girerken bu kadar büyük bir şöhrete kavuşacağını kendisi bile tahmin edebilir miydi? 1973 yılında yüzlerce rakibini eleyerek o yarışmayı kazandığında henüz 18 yaşındaydı. İlk kez Ben Doğarken Ölmüşüm filminde Mete karakteriyle kamera karşısına geçti. Şu üst kat koridoru. Şurası bizim servis. Kasa şurada. Kasanın şifresini öğrenebildin mi? Bir kısmını. Hemen ardından gelen Öksüzler filmindeki Kenan rolüyle artık Yeşilçam'ın en çok aranan isimlerinden biri olmuştu. Kenan, Buyurun. bu dansı bana lütfeder misiniz? Ne oldu? Rahatsız mısınız? Kısa sürede Yıldız Kenter ve Necla Nazır gibi isimlerle aynı setleri paylaşmaya başladı. 1976 yapım Aile Şerefi filmindeki Doktor Selim karakteri onu Türk halkının hafızasına kazıyan asıl işi oldu. Hemen bir yıl sonra Gülen Gözler filminde temel olarak karşımıza çıktı. Hani o meşhur jenerik müziğiyle içimizi ısıtan, aile sıcaklığını bize hissettiren o karakter. 70'li yıllarda posterleri dergi kapaklarını süslüyor, gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanıyordu. Sizce bir insan zirvedeyken neden her şeyi bırakıp başka işlere atılmak ister ki? Mahmut Tekimoğlu sadece oyunculukla yetinmedi, 1979 yılında Ömür Yapım şirketini kurarak yapımcılığa soyundu. Kendi şirketinde Orhan Gencebay'dan Müslüm Gürses'e kadar pek çok ünlü ismin filmlerine imza attı. Hatta o dönemde İstanbul'un merkezinde kadın çantalarına aksesuar üreten bir mağaza bile açtı. Ticaret ve sanat arasında mekik dokurken özel hayatı da en az filmleri kadar renkliydi. Sen de yap abi. Yap hadi. Bir gün yapsana abi. Mahmut abi gözüm seni. Sen yapıyormuş gibi yap, ben seslendireyim. Ha, sen yapıyormuş Sen gibi yap. yapıyormuş gibi yap sen. Yeşilçam'da reklam aşkı iddialarının havada uçuştuğu o yıllarda Necla Nazır'la nişanlandıkları haberleri gazeteleri süsledi. Ancak asıl büyük aşkını ses sanatçısı Huri Sapan'la yaşayacaktı. Anlatılanlara göre gelinliği bile hazırdı Huri Sapan'ın ama yoğun iş temposu ve bitmek bilmeyen turneler bu aşkı bitirdi. Sonrasında Selma Süzel'le evlendi ve bu evlilikten dünyalar güzeli kızı Gizem dünyaya geldi. Mahmut Tekimoğlu hayatı boyunca özel hayatını hep magazinden uzak tutmaya çalıştı. Şimdi burada bir duralım. Yeşilçam'ın bu vakur ve vefalı duruşuna, sanatın onuruna sahip çıkan bu hikayeye bir selam göndermek isterseniz, sizleri de abone olarak bu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyorum. Peki her şey bu kadar güzel giderken ne oldu da bu parıltılı dünya bir anda karardı? 90'lı yıllarda sinema krize girince o da pek çok arkadaşı gibi şarkıcılık yapmaya başladı. Selami Şahin'den dersler alıp sahneye çıktı ama bu işin sinemaya hiç benzemediğini kısa sürede anladı. Ekmeğini taştan çıkarmak zorundaydı. Daha sonra televizyon dizileri dönemi başladı, mahallenin muhtarları gibi yapımlarla yeniden evlerimize misafir oldu. Ama asıl darbeyi 2014 yılında aldı. Aynı yıl hem çok sevdiği annesini kaybetti hem de prostat kanseri olduğunu öğrendi. Üstüne bir de bin emekle kurduğu yapım şirketi ekonomik kriz yüzünden iflas etti. Bir insan hem sağlığını hem de tüm maddi varlığını aynı anda kaybedince nasıl ayakta kalabilir? İşte o zor günlerde yanında tek bir isim vardı. 40 yıllık kadim dostu Nuri Alço.
Alço, Mahmut'un tedavi masraflarını üstlendi, ameliyatlarında başucundan ayrılmadı. Hastalık ilerledikçe Mahmut Hekimoğlu içine kapandı. Eski neşesinden eser kalmamıştı ama işine olan aşkı hiç bitmedi. Vefatından sadece birkaç gün önce bile yeni film projelerinden kuracağı yeni hayallerden bahsediyordu. Ama o yorgun beden 10 Eylül 2016 tarihinde daha fazla dayanamadı. Henüz 61 yaşındaydı. Cenazesi bayram tatiline denk gelmişti. Birçok ünlü dostu tatildeyiz diyerek son görevine gelemedi. Serpil Çakmaklı cami avlusunda vefa denilen bir şey var, bugün gelmeyenlerin de cenazesi boş kalacak diyerek isyan etti. Mahmut Hekimoğlu vasiyeti üzerine Sakarya'nın Hendek ilçesinde çok sevdiği annesinin yanına defnedildi. Tabutu omuzlanırken akıllarda tek bir şey vardı. O meşhur, insanın içini ısıtan gülüşü. Türk sineması sadece yakışıklı bir jönünü değil, efendiliğinden asla ödün vermeyen, vefasızlığı dibine kadar yaşayan bir karakterini sessizce uğurladı. O, rollerinde hep iyi oynadı ama hayat ona her zaman o kadar iyi davranmadı. Geriye ise izledikçe burnumuzun direğini sızlatan o siyah beyaz renkli kareler kaldı. Sizler de Mahmut Hekimoğlu ile ilgili bildiklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.